Hocam D vitamini desteklerini kullanmamız gerekir mi? Neler yapmamız lazım? Faydaları nelerdir? Bu sorular yoğunlukla gelir. Onlara söylediğim bir şey çok önemli. Bunu kendim için de uygularım. Doğa bize D vitaminini güneşle vermiş. Güneşle beraber verilen D vitamininin işleyişi ve faydası belki biraz zayıf olur düşüncesiyle D vitamini takviyelerini yoğun bir şekilde kullanmak gibi bir davranış biçimimiz var. Ama D vitamininin fazlasının da zarar verdiğini, D vitamininin azlığının zarar vermesi gibi mutlak surette bilmemiz lazım. Bir kere şunu kesinlikle bilmekte fayda var. Doğada D vitamini yoktur. Doğada D vitamininin öncülleri vardır. Ne demek o? Öncülleri yani ham maddeleri vardır. Peki bunlar nelerdir? Bunlar hayvansal gıdalarda olan, yağlı balıklarda, yağlı etlerde olan dehidrokolesterol dediğimiz D3 vitamini öncülüdür. Özellikle veganların buna mutlak surette dikkat etmesi icap eder. Artı sebzelerde, mantarlarda, mayalarda olan ergokolesterol dediğimiz D2 vitamini öncülü yani ham maddesi vardır. Peki ne oluyor? Bu öncülleri vücudumuza aldığımızda o maddeleri hazmettikten sonra bu maddeler yani D2 ve D3 öncülleri sindirim sisteminden geçerek karaciğerimize ve deri altımıza ulaşır. Cildimizin altına yerleşen bu maddeler hiçbir şekilde aktif değildir. Bu öncüller karaciğere geldikten sonra ve bir takım işlemlerden geçtikten sonra kalsidiyol adını verdiğimiz bir ham madde oluşur. Ve bu ham madde gerektiğinde kana verilmek suretiyle özel bir proteine bağlanarak kanda dolaşmaya başlar. Bu D3 aynı zamanda bu uygulama güneşle birlikte yavaşça deri altında da hazırlandıktan sonra karaciğere giderek karaciğer depolarını doldurmuş olan bu öncül kanda hala aktif değildir. Bizim laboratuvarda ölçtüğümüz D vitamini ölçütleri de bu dolaşan ham maddeyi, aktif olmayan D vitaminini tarif eder ve onları ölçüler. Burada dikkat etmek gerekir. Çünkü deponuz doludur ama kanda dolaşan miktar azdır. Siz az diye yoğun bir şekilde D vitamini supplementleri kullanmaya çalışırsınız. Peki kandaki bu malzeme nasıl bir süreçte, nasıl bir şekilde işler? Bu madde önce böbreklere doğru gider. Böbreklerde bu madde yani D3 vitamini idrar yoluyla dışarıya atılır. Ama işte organizmanın şahane davranış biçimi burada devreye girer. İdrarla atılan bu D3 vitamini böbreklerden tekrardan geri emilmek suretiyle kalsitriol yani 3 oksijenli bir yapı oluşturmak suretiyle artık vitamin hormon haline gelir. Hormon haline gelen bu vitamindir D vitamininin asla kendisi. Dolayısıyla bu maddenin kanda ölçülmesi çok zordur. Ölçütler zor değildir. Bu duruma baktığımızda demek ki sistemde 3 tane önemli çalışması gereken organımız söz konusudur. Bir kere D vitamini için karaciğeriniz
ciddi şekilde problemsiz çalışmak zorundadır. Böbrekleriniz ciddi şekilde problemsiz çalışmak zorundadır. Bir de bu geri emilimi organize eden paratiroid bezinin salgıladığı parathormonlar söz konusudur. Çünkü bu emilimi, geriye olan emilimi kalsiyum seviyesine bakmak suretiyle parathormon kontrol eder. O halde paratiroid bezlerinizin de sağlıklı olması gerekir. Bunlar sağlıklı değilse, bu ölçümler doğru yapılmamışsa istediğiniz kadar yüksek dozda D vitamini alın. Yüksek dozda kanda dolaşan D vitaminleri yüksek kalsiyum nedeniyle böbrek taşlarına, karaciğer toksitelerine, kardiyak aritmilere, kardiyak problemlere ve serebral problemlere söz konusu olduğu gibi aynı zamanda kemiklerimizin de sağlıklı yaşamasını ve oluşmasını engelleyecek sorunlar yaratabilir. Adele sistemimiz için çok ciddi değerleri söz konusudur D vitamini. Bu yüzden D vitamini kullanırken bu özelliklere mutlaka dikkat etmeniz gerekir. D vitamini kemik sağlığı için vazgeçilmezdir. D vitamini adele sistemi için özellikle büyük çizgili adeleler için vazgeçilmezdir. Kalbimizde bir adele olduğunu da düşünürsek kalbimiz için, kalbimizin ritmi için vazgeçilmezdir. D vitamini aynı zamanda kan kalsiyum seviyesi için ciddi etkisi olan parametrelerden bir tanesidir. Kan kalsiyum seviyesi yükselirse oluşacak problemler farklı, düştüğü zaman oluşacak problemler farklıdır. Bunları mutlaka hekiminizle görüşmelisiniz. D vitamini aynı zamanda ruhsal davranış biçimleri için de çok önemlidir. D vitamini düşüklüğünde depresyon davranış biçimlerini insanlarda görürsünüz. Biraz D vitaminiyle mesela güneşle insanlar coşku hissetmeye başlar. Neden? Cilt altındaki D3 aktif hale geçip kana salgılanıp böbreklerden tekrar hormon halinde geri verildiği için insanların içerisinde bir coşku, bir sevinç, bir mutluluk oluyor ise eğer bu D vitamininin özelliklerinden bir tanesidir. Ama bütün bunları bilerek bunun ne düşman olarak kabul etmemiz ne de çok mutlaka desteklenmesi için ne olacak canım bir tane hap o da işte vitamin alırsınız bir haptan ne çıkacak diye düşünmemelisiniz. Çünkü bu defa yüksek dozda olan D vitamini kan kalsiyum seviyesinin yükselmesine neden olarak kemik kırıklarına sebep olabilir. Kardiyak aritmilere ve ritim bozukluklarına sebep olabilir. Adelelerde disfonksiyonlara sebep olabilir. Sistemik ruhsal yapınızda ve nörolojik sistemde problemler yaratabilir. Bu nedenle her şeyde olduğu gibi, hep söylediğimiz gibi ne fazla ne eksik. Her şeyi dozunda ve kıvamında organize etmek ve devam etmek söz konusudur. Nedir peki günlük ihtiyacımız? Şimdi eczaneye gidip istediğiniz gibi aldığınız bir D vitamini preparatı, istediğiniz fiyatta, istediğiniz cinste, istediğiniz şekilde alabilirsiniz. Tabletleri var. Tabletleri yağla eriyen vitamin olduğu için mutlaka yemekle birlikte alınmalıdır. Kapsülleri var. Kapsüllerin içerisinde mutlak surette yağ vardır. Peki o yağ nedir? Kalitesiz olanlarda o yağ genellikle MCT dediğimiz palm yağı ve Hindistan cevizi yağıyla birleştirilmiş ve saklanmış bir D3'tür. Kaliteli olanlarda zeytinyağı, bazılarında ayçiçek yağı görebilirsiniz. Peki bu D vitamini ve D3 fabrikasyon olarak buraya nereden gelir, nasıl üretilir? Dikkatinizi çekerim. D3 fabrikalarda kapsüllerin içerisine imal edilirken yani doğanın bize verdiği güneşin müthiş mucizesinin dışında biz fabrikasyon olarak bol miktarda D vitamini üreteceksek eğer bu D vitamini koyun yününden elde edilen lanolinden elde edilir. Yani sizin kapsül olarak aldığınız D3 vitaminleri koyun yününden elde edilmiş
lanolin içerisindedir ve lanolinle üretilmiştir. Bu lanonin özel ultraviyole ışıklarıyla doğanın yaptığını taklit ederek seri bir şekilde üretilip size takdim edilir. Kapsüllerin dışındaki bu şeffaf kapsüllerin dışındaki imalat tarzlarını da söylemek, anlatmak biraz zor ve sıkıntılıdır. Bu nedenle aynı tarzda elde edilmiş damla formları kullanılır. Damla formlarında kaliteli olan D vitaminleri, D3 vitaminleri daha doğrusu, bir damlayla, bir ya da iki damlayla günlük haftada bir ya da iki defa, bir ya da iki damla şeklinde 2000 ünite D vitaminiyle desteklenirse ve siz de güneşten istifade ediyor iseniz, siz de hayvansal gıdaları yeteri kadar kullanıyor iseniz, siz de bitkisel mayaları, tabletleri, mantarları ciddi şekilde kullanıyorsanız yeterlidir. Eczaneye girip ya bir vitaminden ne çıkacak, bir tane alayım atayım faydası olur diye düşünmemelisiniz. Ve D vitamini supplementlerine ve desteklerine ve ihtiyaçlarınıza bu bilgiler ışığında bakmalısınız. Bu bilgilere sahip olmadan, D vitaminini durmadan almak suretiyle organ hasarlarınız varsa ya da başka problemleriniz varsa, kanınızda D vitamininin yüksek tutulması için durmadan hekim desteğiyle ya da başka desteklerle ya da kendi kafanıza göre eczanelerden ilaç alacaksanız eğer, bu ilaçların sizde yaratacağı problemleri de asla göz ardı etmemelisiniz. D vitamininin fizyolojik süreçlerini mutlak surette dikkatlice dinleyerek, dikkatlice uygulayarak, hayatınızın tarzını da bunun üzerine implante ederek, yerleştirerek ne şekilde kullanmanız gerektiğini ya da kullanmamanız gerektiğini siz ve hekiminiz birlikte karar vermelisiniz.